Herkese merhaba. Kapalı beta'ya giriş hakkı kazanmayla ilgili birçok soru aldım. Sizin için bu soruları daha açık ve anlaşılır bir şekilde cevaplamak istiyorum. Sorulara başlamadan önce şunları belirtmek istiyorum. Kapalı beta'ya giriş için herkesin hak kazanması gibi bir durum yok. Yani her şeyi yapsanız bile sınırlı sayıda kişi oyunun kapalı betasına girmeye hak kazanıyor. Kimin hak kazanacağı ise tamamıyla şansa bağlı. O yüzden kimse size kapalı beta'ya giriş için garanti veremez. Bunu unutmayın. Şu an kapalı beta'ya 75 bin ila 100 bin kişi hak kazanacağı konuşuluyor. İlk etkinlik 3 Nisan'da oldu. Belli sayıda kişi kapalı beta'ya giriş hakkı kazandı. İkinci etkinlik 7 Nisan'da olacak. Kaçırmayın, şansınızı deneyin. Kapalı beta nedir diye sorular aldım. Bazılarının kafası karışıyor. İlk önce onu açıklayayım. Çünkü kapalı beta'nın mantığını anlamamız çoğu sorunun cevabı olacak ve Riot Games'in neden böyle yaptığını anlamamıza yardımcı olacak. Daha sonra kapalı beta'ya giriş hakkı için ne yapmamız gerekiyor? Etkinlik zamanları, drop nedir? Nasıl drop kazanırım? Etkinlik sırasında avantaj sağlayabilir miyim? Telefondan etkinliğe katılabilir miyim? Kapalı beta'ya giriş hakkı kazandığımı nasıl anlarım? Oyunu nasıl indiririm gibi birçok soruyu cevaplayacağım. Kapalı beta oyunumuzun piyasaya çıkmadan önce küçük bir kitleye oyunu erişimi açarak oyuncuların oyunu oynamasını ve oyun yapımcılarının da bu sırada çıkabilecek sorunları tespit etmelerini, her şeyin doğru çalışıp çalışmadığı gibi durumları kontrol etmesine olanak sağlıyor. Oyunun dünyaya açılmadan önce bu küçük kitleyle geri bildirimler yoluyla bazı etkileşimlerde bulunarak geliştirmeler yapıyorlar. Her şey istedikleri gibi gittiği zaman ise oyunu daha geniş bir kitleye yaymak için açık betasını açıyorlar. Bu da herkesin girebileceği bir durum oluyor. Ama tam olarak oyunun başlaması anlamına gelmiyor. Bu sırada yine geliştirmelere, çıkabilecek sorunlara ve geri bildirimlere odaklanıyorlar. Oyunun tam olarak hazır olup olmadığını test ediyorlar. Bu aşamayı da başarıyla atlatırlarsa oyunu herkese açık bir şekilde piyasaya sürüyorlar. Riot Games'in de yapmak istediği bu. Oyunu 100 bin civarı bir kişiyle birlikte test etmek ve daha geniş kitleye açmadan önce sorunları düzeltmek ve geri bildirimleri kullanarak kullanıcıların isteklerini anlamak. Son gelişmelere göre oyunun kapalı betasının biraz uzun süreceği açıklandı ve kapalı beta süresince rank dereceli sistemi geleceği belirtildi. Valorant kapalı beta'ya giriş hakkı kazanmak için yapmamız gerekenler neler? En önemli kısım Riot Games hesabımızı Twitch hesabımıza bağlamamız gerekiyor. Bunu yapmadan kapalı beta'ya katılmak için hiç şansımız olmayacak. Riot hesabımla Twitch hesabımı nasıl bağlarım? Gelin birlikte kapalı beta için ilk adımı atalım ve hesapları bağlayalım. İlk önce Valorant resmi sitesine giriyoruz. Orada Riot Games hesabımızda oturum açıyoruz. Hesabınız yoksa Riot Games hesabı almalısınız. Az kaldı. Beta'da mıyım yazısı karşımıza çıkmakta. Burada kontrol et diyoruz. Daha değil yazısı çıkmakta. Bu ekran çok önemli. Altta gerekli işlemleri yaptıktan sonra etkinlikte kapalı beta'ya girmek için hak kazanırsak burada daha değil yerine beta'dasın veya bak şu an düşürdüğün gibi yazılar gelecek. Burada hesapları bağlaya tıklıyoruz. Çıkan pencerede Twitch hesabımızı girmek zorundayız. Eğer Twitch hesabınız yoksa yeni bir Twitch hesabı açın ve açılan sayfada hesabı bağla deyin. Unutmayın, en önemli adım bu. Yoksa kapalı beta için giriş hakkı hesabınıza tanımlanamaz. Bunu yaptıktan sonra sayfadan çıkabilirsiniz. İkinci adım Valorant yayınlarını izle diyor. Bunu hemen izlemeniz hiçbir şey ifade etmiyor. Etkinlik zamanı izlemeniz gerekiyor. Peki bu etkinlik zamanı ne zaman? Bildiğiniz gibi 3 Nisan'da yapılan etkinlik geçti. Sıradaki etkinlik 7 Nisan'da. Türkiye saatiyle 15.00'da başlayacak. Etkinlik sırasında ne yapmamız gerekiyor? Yapmamız gereken 7 Nisan'da 15.00'da Twitch'e girerek Valorant ile ilgili yayınlara bakmak. Yayınların altında yeşil bir şekilde drop etkinleştirdiği yazısını görürsünüz. Bu yazı olan yayıncılardan drop düşürme şansı olduğunuz anlamına geliyor. Bu yayıncıları drop düşene kadar izlemeniz gerekiyor. Yayıncının altındaki drop etkinleştirildiği yazısı gidene kadar
drop düşürme şansınız vardır. Ancak herkese drop düşmesi gibi bir durum yok. Kapalı beta'ya giriş sayısı sınırlı, unutmayın. Yayınlarda drop kazanma şansımız olan Twitch yayıncılarının tam listesini görmek istiyorsanız alta Instagram linki koyacağım. Oradan ayrıntılı bakabilirsiniz. Burada bahsedilen drop nedir? Bir diğer anlaşılmayan nokta bu. Drop dediğimiz şey aslında bizim kapalı beta'ya giriş hakkımız. Twitch yayını izlerken bu hakkın sistem tarafından bize tanımlanmasını ifade ediyor. Tamamıyla şans faktörüne bağlı olduğunu unutmayın. Hangi yayıncıyı izlediğiniz fark etmiyor. Hepsinden drop düşürme şansı aynı. Drop yayıncılar tarafından değil, sistem tarafından tanımlanıyor. O yüzden önemli olan Riot hesabınızı Twitch hesabınıza bağlı olması ve izlediğiniz yayıncıların altında drop etkinleştirildi yazısı bulunması. Drop düştüğünü ve kapalı beta'ya giriş hakkı kazandığımı nasıl anlayabilirim? En çok merak edilen konulardan birisi bu. Tamam, yayını izleyeceğiz de nereden anlayacağım drop geldiğini, gelmediğini? Boşu boşuna izlemeyeyim. Geldiyse kapatayım, internetin boşuna gitmesin diyen birçok kişi oldu. Onlar için cevaplıyorum. Twitch yayını izlerken eğer drop size düştüyse hemen üst tarafta Twitch'ten size bildirim gelecek. Valorant oynarken izlediğiniz için Valorant drop düşenini kazandınız diye. Bildirim geldikten sonra istiyorsanız sağ üst köşede profile tıklayıp oradan envanterden de bakabilirsiniz. Drop oraya tanımlanıyor. Veya Valorant resmi sitesine gidip Riot hesabınızla girin. Orada durumumu kontrol et deyin. Drop düşmüşse şu yazılar çıkacaktır. Bak şu an düşürdün veya betadasın yazılarını göreceksiniz. Eğer düşmemişse daha değil yazısı duruyor olacaktır. Drop düşürmek için ne zamana kadar şansım var? 7 Nisan 15.00'da başlayacak olan etkinlikte yayıncıların yayınlarının altına drop etkinleştirildi yazısı gidene kadar drop düşürme şansınız olacak. Aynı zamanda 16.00'dan oyunun kapalı betası açılacak. Kapalı beta süreci sürerken başka etkinlik olursa veya ek alımlar olursa tekrardan şansımız olabilir. Ancak bunu önceden bilemeyiz. Tekrardan belirtmek istiyorum. Kapalı beta herkese çıkması gibi bir durum yok. Tamamıyla şans faktörüne göre dağıtılmakta. Ve kapalı beta'ya girecek kişi sayısı sınırlı. Örnek olarak 3 Nisan'daki etkinliği ben 7 saat boyunca izledim ve drop düşmedi. Ancak konuştuğum bazı kişilere düştü ve kapalı beta'ya girme hakkı kazandılar. Size de etkinlikte düşerse yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Etkinlik sırasında Twitch'te farklı yayıncıları 3-5 sekme açarak izlesem şansım artar mı? Hayır. Aynı hesapta farklı yayıncıları yanda sekme açarak izlemeniz hiçbir şey değiştirmiyor. Dediğim gibi drop'u sistem atıyor, yayıncılar değil. Bir tane açıp izlemekle 10 tane yayın açıp izlemek aynı olacaktır. İstiyorsanız deneyebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Ancak gizli sekmede veya farklı bilgisayarlarda farklı hesaplarınız varsa Riot hesabı ve Twitch hesabınızı bağlayıp onlardan izleyip şansınızı arttırabilirsiniz. Bu daha mantıklı olacaktır. Etkinlik sırasında telefondan Twitch yayını izlesem drop düşer mi? Yayın izlerken çok merak edilen sorulardan birisi bu. Nereden izlediğiniz fark etmiyor, düşer. Ancak önemli olan Riot hesabınızla Twitch hesabınızın bağlı olması. Hesaplarınızı bağladıysanız telefonda yatarak izleyebilirsiniz. Valorant nasıl indirebilirim? Bu konuda drop düşürüp düşürmemeniz etkili. Nasıl mı? Valorant resmi sitesinde 3. adım olarak indir seçeneği var. Ona tıklayarak arayüzü indirebilirsiniz. Ancak drop hesabınıza tanımlı değilse giriş yaptığınız zaman hata verecektir. Hesabınıza drop tanımlıysa 7 GB olan oyunu indirebilirsiniz. Drop tanımlandı ve oyunu indirdim. Oynayabilir miyim? Drop tanımlandıysa hesabınızı kullanarak indirebilirsiniz. Ancak oynamak için 7 Nisan saat 16.00 beklemek zorundasınız. 7 Nisan'daki etkinlikte herkese bol şanslar. Etkinlikte kapalı beta'ya hak kazananlar yorum yapmayı unutmasınlar. Çıkmayanlar üzülmesin.
Dediğim gibi sınırlı sayıda kişi girecek ve tamamıyla şans faktörü etkili olacak. İlk etkinlikte 7 saat izlememe rağmen bana da çıkmadı. 7 Nisan'da da çıkmayabilir. Öyle olursa açık beta'ya heyecanla bekleyeceğiz. Tekrardan herkese bol şanslar. İnşallah tüm abonelerime çıkar.